Peki Ege'ye göçmenin sana ne faydası oldu? Biraz sanki hangi meyveye benziyor bu ya? Mandalina. Mandalina benziyor değil mi? Bizim oralarda şöyle bir laf vardır. Dertsiz günüm olursa eşeğim ölür diye. Karavan gerçekten insanın hayatında kendine özel bir şeydir. Herkes nasıl yaşamak istiyorsa o şekilde şekillendiriyor karavanını. Bakın mesela bu bizim ilk defa gördüğümüz bir şekil. Sobalı karavan, bayağı bacası dışarıda tütüyor. Dışarıda çamaşırlar asılmış. Gayet güzel bir ev hayatı. Önünde de arabaları, minibüsleri var. Birazdan gidecekler muhtemelen. Hazırlanıyorlar ama soba yanıyor içeride. Tavan camımız kırıldı. Bizim oralarda şöyle bir laf vardır. Dertsiz günüm olursa eşeğim ölür diye. Bizim de aynen öyle oldu. Her yerde tuzla buz, cam. Bütün her şeyin arasından şu anda cam ayıklayacağız küçücük mekanda. Haluk'un başından aşağı döküldü bir de. Saçları vesairesi her taraf cam içindeydi. Nasıl temizlenecek burası bilmiyorum. Galiba öyle olacak. Çok kötü bir durumdayız. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Evet, yerler temizlendi. Bayağı zor da olsa 2 saat sonra. Koltuklar da temizlendi. Yukarıda da romantik bir ortam oluşturuldu geçici olarak. Kırmızı çöp poşetiyle bantladık orasını. Umarım yağmur yağmaz bu akşam diye dua ediyoruz. Çünkü bir o eksik oldu. Bildiğiniz gibi bizim karavanın üst camı patlamıştı. Nezih Bey'i aradık. O da dedi ki buraya gelmenize gerek yok. Fethiye'de bizim kardeşimiz var, Kadir Usta. Ona gidin, kamp karavan. Şimdi onun yanına geldik. Geçici çözümler peşindeyiz. O üst tarafı çıkartıp bizim yeni camımız gelinceye kadar idareten bir şeyler yapacaklar. Cam herhalde önümüzdeki hafta gelir diye düşünüyoruz şu anda. Cam yerine bir parça kesecekler. Onu takacaklar. Bizim gibi karavancıların gittikleri yerde en büyük ihtiyaçları nedir? Çamaşır yıkanması. Suyu buluyoruz, elektriği buluyoruz, tamirciyi de buluyoruz. Camp Karavan şöyle bir şey düşünmüş. Atölyelerin bir köşesine bir tane çamaşır makinesi, bir tane de kurutma makinesi koymuşlar. Gelen müşterileri bizim gibi böyle ufak tefek tamiratları yapılırken yan tarafta da çamaşırları yıkayıp kuruyor. Büyük hizmet, inanılmaz bir hizmet yani. Bence her türlü karavancının yapması gereken bir şey. Kendilerine özel CNC tezgah yapmışlar. Bir taraftan kafa metal kesebiliyor, diğer taraftan ne kesiyorsunuz? Ahşap ve kompozit malzemeleri, alüminyum. Orada çizimini yapıyorsunuz önce. Tabii ilk önce çizimi yapılıyor burada. Bu arada biz buraya merdivenimiz yok. Yukarıya çıkıp oraya naylonla poşetleyemiyoruz. Yeni camımız bu arada kimse yok, ben açabilirim bunu. Yeni camımız gelinceye kadar idareten kullanalım diye üzerine çıksınlar da bir poşet bir şey yapıştırsınlar diye gelmiştik. Sağ olsunlar bütün vidalarını söktüler, her şeyini de yağladılar, temizlediler, çalışır hale getirdiler kenar parçalarını. Şimdi Can Karavan'la da konuştuk. O da dedi ki gümrükten çıkmak üzereymiş ürün. Yakında gelecek, gelince Kadir Usta takacak onu yerine. Ben o kısımların boyandıklarını bilmiyordum. Burayı komple elden geçiriyoruz biz. Aa, çok güzel olmuş. Tamamıyla. Yani şu alttaki şunlar falan hep sökülüyor. İçinde toz delikleri falan vardır bakın burada. Fabrikanın normalde şunları yapıştırıyor fabrika ama belli bir süre sonra sertleşiyor ve kırılıyor bunlar. Biz tekrar olan yerlerini kapatıyoruz. Bunlar tamamen arkada elektrostatik toz boya fırınımız var. Bunları parçalıyoruz biz. Komple tekrar boyanıyor ve aynı bu şekilde. Siz karavan yapmaya başlamadan önce arabayı zaten bir 10 gün falan yeniliyorsunuz yani. Tabii ya, göğüs boyama isteyenlere yani göğsünde yenileme, iyileştirme isteyenlere yapıyoruz. Bizim tentemiz dibinden yağmurda su akıyordu. Kadir Usta dedi ki, bu arada Kadir Usta. Ben bunu yaparım. Yağmurda su akıtmaz. Şimdi onu hallediyorlar. Güvenmezdim, o tente hayatta söktürmezdim. Biz o tente için neler çektik. 3 kere ödedik biz onun parasını. Fethiye Ölüşehir. Yok, Ölüdeniz'de. Burası neresi? Hafta sonu yasaklarında Fethiye caddeleri.
Kimsecikler yok. Gidiyoruz ya, yetmiyor mu? Evet, biz varız. Sokağa çıktık. Sokağa çıkma kısıtlamalarında. Ufak tefek alışveriş bahanesiyle uzaktaki bir markete yürüyüş yaptık. Çünkü biraz yürüyüş yapmamız gerekiyor her gün. Ama hava soğuk, terledik, yanaklarımız kızarmış. Hafta sonunu yine burada geçiriyoruz. Niye burada geçiriyoruz? Çünkü tavan camımızı bekliyoruz. Hala gelmedi. Gelene kadar da buradayız. Başka bir yere gidemiyoruz. Umarım gelir. Yağmurun altında, tentenin altına girdik, sığındık. Hasan abi 403'ün sahibi olanlar. Hafta sonu kısıtlamalarında karavancı arkadaşlarla yağmur durunca da harika bir gökkuşağı çıktı. İşte 5000 falan var, 5000 kişi. Onların arasında. Abi Merhaba arkadaşlar. Bugün Çaylak İhtiyar kanalında bir tane misafirimiz var. Evimizin bahçesine misafir geldi. Biraz kendisini tanıtmasını isteyeceğiz. Bizim çok alışkın olduğumuz bir konsept değil. Çünkü karavancı değil bir kere. Peki sen necisin? Ben bir göçerim aslında. Kocaeli'nin Gebze ilçesinden Ortaca'ya göçtüm. 35 yaşında hayatımı değiştirmek istedim. Ne haddime ama böyle bir arayışa girdim. Genelde orada insanlar daha rahat konumdadır ama hani çok fazla böyle hayatında değişiklik olmadan hayatlarını değiştirmezler. Benim hayatımda hiç değişiklik olmadan, hiçbir dürtü olmadan sadece sakinlik dürtüsü vardı. Ondan dolayı daha böyle sakin ve köye, kırsala acaba geçebilir miyim, yaşayabilir miyim diye böyle bir hayatımda değişiklik yaptım ve şu an 3 yıla yaklaştı. Çok mutluyuz. Sen tek başına değilsin. 2 tane çocuğum var, eşim var. Tabii bu çarpı 4 risk oluyor o zaman. Öyle kolay olmadı. Bir yıl Muğla bizi mahvetti. Peki eşini nasıl ikna ettin? Ya da o mu seni ikna etti acaba? Bu da çok sorulan sorulardan bir tanesi. Bizim ikna sürecimiz olmadı. Sürekli tatile geldiğimiz bir bölgeydi burası. Tatile geldikten sonra da hayat değişikliği arayışındayken de neresi olabilir en yakın, nereleri biliyoruz, buralar olabilir. Sonra geldim, buralarda ticari zemin oluşturmaya çalıştım kendime. Kendimizi bulduk ve hadi gidelim mi gidelim oldu, evet. Ticari zemin dedin, ne iş yapıyorsun? Evet. Eşin ne iş yapıyor? Eşim ev hanımı. Ben matbaacıydım, kendi şirketim vardı. Orada pekala güzel aslında işlerimiz işliyordu ama beni doyuran o değildi yani. Bu karmaşa, bu telaşe, oradan bahsediyorum. Onlar beni doymuyordu veya kazandığım para doyurmuyor. Benim arayışım başkaydı. Peki aradığını buldun mu? Burada önemli olan bir nokta var. Hep iyi yaşam arayışı diyoruz ya, sizin de güzel bir iyi yaşam hikayeniz var. Ne istediğini bilmeli insan yani. Ben ne istediğimi birazcık da olsa biliyordum. Planlarımı %50'ye kadar getirdim. %50'si de takdir ilahi dedim, yola çıktım ve şu an gerçekten videolarımızı bu saatten sonra bakmak isteyenler, merak edenler baksınlar. Ege'ye göç ettim diye bir YouTube kanalımız var. Orada anlatıyorum zaten. Peki Ege'ye göçmek için şimdi herkes diyecek ya adamın parası varmış göçmüş. Çok mu param vardı da Hayır. göçtün? Yani rakam da vermeyeyim ama yani gerçekten yani çok eksilerde geldim buraya. Ben insanlara işte hayat hikayemden dolayı diyorum ki örnek almayın, ilham alabilirsiniz ama. Örnek alırsanız hata olur. Çünkü herkesin hikayesi farklı çünkü. Ben kendi hayat hikayeme göre bir yaşam arayışı aradım ve buldum onu. Geldim burada kendime dedim ya ticari zemin oluşturdum diye. Bölgenin büyükleriyle iletişime geçip kendime bir yer aradım burada. Evet, kendimizi de sevdirdik. Ondan sonra evet bu iş oldu ya karar verdikten sonra da çoluğumu çocuğumu getirdim 5 ay süreden sonra. Senin şu lafın hoşuma gitti. Yok çocuk olacak, yok o olacak, yok o şunu dedi. Bu hiçbir şey beklemedim. Kimsenin dediğine kulak asmadım yani. Bir isteğim, bir yaşam arayışım vardı. Onun peşinden koştum yani. Biz İstanbul'da kiminle konuşsak bir gün emekli olup Ege'ye göçmekten bahsediyor. Ege sence emekli olunca göçülecek bir yer mi? Yine süper bir soru sordun Güneş abla. Şimdi insanlar buralardaki yaşantıları gerek videolardan, gerek dizilerden, filmlerden veya anlatılardan görerek, duyarak yanlış yönlenebiliyorlar. Bence en zor göç, konu göçse Ege'ye göç. Paranın çok böyle oluk oluk attığı, yani çalışma anlamında yer değil. Çok iş yok. Burada 2 kalem var. Narenciye, turizm. Bu kalemler altında bir şey yapamazsanız yoksunuz burada. Hayat pahalı. Neden pahalı? Turizm bölgesi. Hayat Evet. pahalı. Her şey burada diye işte çok güzel topraklar var, her şey yetişiyor falan diye böyle ucuz, böyle bir düz mantık yok. Pahalı burası. İşimi taşıyayım. İşimle ilgili acaba şu an burada benim işim çok iyi de bulunduğu yerde. Orada da aynısı olacak ya falan. Yok öyle bir garanti. Yeni bir ortama geliyorsun. Yeni ortam, yeni insanlar, küçük yer. Herkes birbirini kolluyor falan filan. Kendini sevdirirsin. Nasibin vardır, o ayrı bir şey. Peki Ege'ye göçmenin sana ne faydası oldu? Mesela Ege'ye göçeyim diyenlerin hepsinin hayali şudur. Bahçeli bir evim olsun, bahçede tavuklarım olsun, ağaçlarım olsun, sebzemi kendim yetiştireyim. Sen de yapıyor musun bunları? Hepsini yapıyorum.
toprağa basmak, o köpekle haşır neşir olmak, onunla yatmak, onunla kalkmak, o tavuklarla onları izlemek. Önceden mesela tavuk geçti yanından, o kadar yani. Ama şimdi derinine inip bakıyorum o tavuğun hareketleri, kafa hareketleri, yanındakine saldırması, o yemi nasıl yiyor falan. Orada ben kendimi buluyorum yani. Biraz da çocuklardan bahset. 2 tane çocuğum var. 11 yaşında bir oğlum var. 4 yaşında da bir kızım var. Allah bağışlasın. Sağ olun. Merhaba arkadaşlar. Bugün babamla bahçeye indik. Tavuklara yemek verdik. Onlar da biraz hep bunlar çok iyi değil mi? Oo maşallah yarasın yarasın. Biraz sanki hangi meyveye benziyor bu ya? Mandalina. Mandalina benziyor değil mi? İstersen bir tane koparıp yiyebilirsin kızım. Böyle atabiliyorsun ağzına, biliyor musun bunu? Dur. Şöyle hafif silelim, tamam. At ağzına. Çekirdek var mı? Hiçbir şey yok içinde, direkt atabilirsin ağzına. Nefis bir şey bence. Çiğne. Şey ekeceğim, anlamıyorum. Ne ekeceksin? Ne seviyorsun, ne ekeceksin? Maydanoz. Tamam mı? Şey yukarıda kalsın. Alışma dönemiyle alakalı bütün hendekleri açtık. Hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Herkes hayatına alıştı. Aidiyet duygumuz oluştu. Onların alışma süresi nasıl oldu? 6 ay sürdü. Biraz zor oldu süreç. Ama ben o dönemde dedim ki istediğiniz zaman götürürüm ben İstanbul'a. 15 dakika yakın çünkü havaalanı. İstediğiniz zaman istediğiniz yere götürürüm. Çünkü çok zor bir süreç gerçekten. Küçük için sorun değil. O çabuk alışmıştır da büyük. O nerede olduğunu farkında değil. Büyük olan da geldiğinde 9 yaşındaydı. O da tam böyle şey değil. Şu an konuşmaya başladı. Çok zor. Çocuk artık bir kişi olduğu için, 15 yaşına geldiği için mesela onu kafasını değiştirmek çok zor. Alıştığı bir ortam var ama ben o hendeyi çok kolay açmışım yani. İyi ki erken gelmişim diyorum. Evet. Eklemek istediğin bir şeyler var mı? Ege'ye göç etmek isteyenlere vereceğin tavsiyeler var mı? Çok iyi tahlil etmeleri gerektiğini, çok iyi analiz yapmaları gerektiğini, kendi hayatlarıyla alakalı geçişi, değişikliği bir başkalarına sormamaları gerektiğini. Hiç pişman oldun mu? Yok, pişman Hiç olmadım. bir kere bile. Üzüldüm, üzdüler ama pişman olmadım. Çünkü artık geri dönüş yok. Geride seni bekleyen, ellerini avuşturan, başarısız olmanı bekleyen bir sürü insan var. Yok o değil. Keşke gelmeseydim pişmanlığı. Hayır, Hiç yani bir Bakın, gün bir an bile yaşamadın mı bunu? takipçilerim beni biliyor, arkadaşlarım, dostlarım, çevrem artık herkes biliyor. Çok net söylüyorum. Bu bir mesaj değil. Kimseyi buraya da toplamaya da çalışmıyorum. Evet, gerçekten ben hayatıma çok memnunum ama bu da aldatmasın. Herkes kendi hikayesine göre yönlensin. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ya biz de onu söylüyoruz her zaman. Biz karavancıyız. Karavanı çok seviyoruz. Karavanda yaşamayı çok seviyoruz. Ama mümkünse kimse karavancı olmasın çünkü çok kalabalık oluyoruz. Arkadaşlar Ege'ye göç ettim. YouTube kanalı. Takip edebilirsiniz. Ege'ye göç etmeyi düşünüyorsanız, kafanızda soru işaretleri varsa videolarını izleyebilirsiniz. Hayat nasıl oluyormuş Ege'de görebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi ziyaret ettiğin için, yanımıza geldiğin için, günümüzü aydınlattığınız için. Estağfurullah, Çok ne sağ demek. olun. Keyifle. Teşekkür ederiz. Ne diyorduk? Kanalımıza ve kanalına abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşça kalın.